Tarih kitapları size Osmanlı'nın kılıçla kurulduğunu anlatır. Ama kılıcı tutan bileği kimin eğittiğini asla söylemezler. Sancaklar çekilmeden, ordular yürümeden çok önce Anadolu'nun derinliklerinde sessiz bir güç uyandı. O ne bir taç taktı, ne de bir tahtta oturdu. Ama kurduğu yapı 500 yıl boyunca 7 düveli titreten bir gölge orduya dönüştü. Yeniçeriler sadece padişahın kulları değildi. Onlar bir sırrın muhafızlarıydı. Ve o sırrın başında Anadolu'nun kalbinde bir derviş oturuyordu. Hacı Bektaş Veli. Bugün bir dervişin nasıl bir imparatorluğun görünmez iskeleti haline geldiğini, padişahların neden ondan korktuğunu ve saygı duyduğunu anlatıyoruz. Perdeyi aralıyoruz çünkü gerçek tarih taht odalarında değil, loş dergahlarda yazıldı. 13. yüzyıl. Dünya yanıyordu. Moğol fırtınası önünde ne varsa yıkıp geçiyordu. İşte bu kaosun içinde Horasan'dan bir ışık Anadolu'ya süzüldü. Ama bu bildiğiniz bir göç değildi. Bu bir operasyondu. Hacı Bektaş Anadolu'ya geldiğinde kimsesiz bir derviş gibi görünebilirdi. Ama o Ahmet Yesevi'nin görünmez görevini taşıyordu. Suluca Karahöyük'te toprağı ekerken aslında bir devletin kodlarını yazıyordu. O toprağa sadece tohum değil, yüzyıllar sürecek bir sadakat ekti. İnsanlar ona sadece alim demiyordu, ona hünkâr diyorlardı. Padişahların takmadığı o sıfatı bir derviş neden taşıyordu? Orhan Gazi bir ordu kurmak istiyordu. Ama bir ordunun sadece eti ve kemiği olurdu. Ona bir ruh lazımdı. Rivayete göre karanlık bir gecede dualar edildi ve Hacı Bektaş sahneye çıktı. Yeniçeri Ocağı'nın temeli atılırken bu askerler sadece savaşçı olarak eğitilmediler. Birer Bektaşi dervişi olarak kodlandılar. Giydikleri o beyaz başlıklar hünkârın elinin sıcaklığını her an enselerinde hissetmeleri içindi. Yeniçeriler sefere çıkarken padişahtan önce pirinin adını anardı. Bu bir ordu değil, bir tarikatı askeriyeydi. Tahtın güvenliği bir dervişin rızasına bağlıydı. Eğer o dergahtan bir destur çıkmazsa, o kılıçlar kınından çıkmazdı. Padişahlar her zaman bu güçten çekindiler. Çünkü Yeniçeriler Hacı Bektaş'a olan bağlılıklarını padişaha olan bağlılıklarından üstün tutarlardı. Bu, devletin içinde bir devlet, gücün içinde bir başka güç demekti. Hacı Bektaş'ın felsefesi sessizdi ama derindi. Eline, beline, diline sahip ol derken sadece ahlaktan bahsetmiyordu. Devleti içeriden çürütecek olan her şeyi yasaklıyordu. O, tahtın manevi sigortasıydı. Ama bu sigorta bozulduğunda, yani o bağ koptuğunda neler olduğunu tarih bize acı içinde gösterecekti. Hacı Bektaş Veli, tarih sayfalarında anlatılan o bildik derviş figüründen çok daha büyük ve derin bir sırra sahipti. O, Anadolu'nun atom çekirdeğiydi. Tahtlar kuruldu, sultanlar değişti ama o gölge mimarın çizdiği plan hiç değişmedi. Unutmayın, kılıç sadece keser ama o kılıcı kimin adına salladığınız tarihin akışını belirler. Bir sonraki bölümde bu sarsılmaz otoriteye meydan okuyan, tahtla kavgaya giren bir başka gizemli isme Pir Sultan Abdal'a bakacağız. Sırlar hala orada bir yerde bekliyor. Bizimle kalın.